Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındayız. Ziyaretçilerin video saatindeyiz. Bu hafta sizlere ciddi anlamda beni çok etkileyen, ciddi anlamda değişik hikayeler olan ve gerçekliği ispatlanmış, delillere sunulmuş dağ başında, Ilgaz Dağları'nın eteğinde 600 yıl evvelsine dayanan, yani bu alınan parçalarla, yapılan tahlillerle de ispatlanmış olarak 600 yıl ve daha da geçmiş olduğu rivayet edilen Asar Camii'ndeyiz. Asar Camii'nin hikayesi biraz sonra kısa kısa anlatacağım ve dolaşacağım. Öncelikle şimdi bir gündüz çekimi yapacağım çünkü bazı izleyicilerimiz gündüz de görmek istiyorlar. Daha sonra şu an 2'de ezanı geçti. Yatsı ezanını bekleyip yatsı ezanında burada o gecenin o atmosferini, buradaki değişik o hikayeyi yaşayıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Kısaca şöyle bahsedeyim. Burası 600 yıl evvel kim ve niçin, kimin tarafından kurulduğu bilinmeyen dağın başında Ilgaz Dağları'nda, yani Kastamonu ile Bartın sınırında ama Kastamonu'ya daha yakın Ilgaz Dağları'nın eteğinde sol tarafımızda bir dağ köyü, sağ tarafımızda bir dağ köyü ve bu tarafta bir dağ köyünün, 3 dağ köyünün ortasındaki bir dağda, dağın tepesinde kurulan Asar Camii ve bu camiyi 52 yıldır gönüllü imamlık yapan Satı Hoca'nın hikayesi. İnşallah Satı Hoca'yı da buluşup onunla 52 yıldır buraya gelip giderken günlük tutmuş, gün gün her şeyini yaşamış, yaşadıklarını, karşılaştıkları paranormal olayları, efsaneleri, her şeyi gün gün tutmuş. 52 yıl boyunca kendini buraya adamış. Her cuma namazı 3 saat yol yürüyerek buraya gelip burada 4 kişi, 5 kişi, 50 kişi, 60 kişi cemaati toplayıp o cemaate cuma namazını kıldırıp yine 3 saat köyüne doğru gitmiş. Kendini buna adamış. 3 köyün yardımlarıyla biraz sonra göreceğiniz burada bir çay ocağı gibi bir şey yapılmış. Abdest alma yeri yapılmış ve arkamda da 600 yıl ve hatta daha eskiye dayanan ve asla hala gizemini koruyan Asar Camii'ndeyiz. Beni buraya iten şuydu. Asar Camii'nin yapılırken esas yapılmak istenilen yerinden farklı bir yere kendi kendine gelmesi, taşınması, gelmesi ve en sonunda buraya bırakılması, Asar Camii'nin önünde bulunan Asar Kalesi ve manastırı ve birbirinden hakikaten çok etkileneceğiniz hikayeleri. O hikayeleri biraz sonra gündüz gözüyle dolaşırken de anlatacağım, gece de anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra da inşallah biliyorsunuz yeni ziyaretçilere yeni bir konsepti Zihin Atlası'nda Satı Hoca ile de yapacağım röportajı inşallah sizlere o tuttuğu günlüklerle onun ağzından anlatacağım. Şimdi ben dilim döndüğünce size buraya hakikaten çok değişik yollardan geliyorsunuz. Dağın başı Ilgaz Dağları. Ayı popülasyonunun çok olduğu bir yer. Kastamonu bölgesi. Kastamonu, dedim ya, Kastamonu'ya yakın. Bartın'a, Kastamonu il sınırı içerisinde. Birçoğunuz belki biliyorsunuz Asar Camii. Satı Hoca'nın ve köylünün yardımlarıyla biraz sonra göreceğiniz şey yapılmış. Fazla uzatmayalım. Bir dolaşalım. Bir gündüz gözüyle görmenizi istiyorum. Ben ikindi ezanı okundu. Biliyorum. Uzaktan, çünkü oradaki dağ köyünden geldi. Caminin hikayesi çok değişik. Şimdi zamanla köylünün yardımıyla şurada küçük bir çay ocağı gibi, gelenlere çay verilen bir kulübe gibi bir şey yapılmış. Şuradan yol var biliyorsunuz. Şurada bir demin benim oturduğum yer ve abdest almak için köylü tarafından ve Satı Hoca tarafından emekle yapılmış bir yer. Satı Hoca buraya 52 yıl evvel tesadüf eseri geliyor ve buraya gönüllü olarak her gün 3 saat yürüyerek burada cuma namazı kıldırıyor. Bu 52 yıl boyunca arkadaşlar her gününü günlük şeklinde tutuyor. Cumaları verdiği hutbeleri, o zaman tabi Diyanet burayı onu hani bir hoca olarak
tanımıyor mu diyelim işte. Bazen 4 kişiyle, bazen 6 kişiyle, bazen 50 kişiyle. Bunun hikayelerini de ben dilim döndüğünce anlatacağım. Ama inşallah Satı Hoca'dan da bunları dinleyeceğiz. O röportajı da çarşamba günleri yayınlayacağımız Zihin Atlası programında sizlere sunacağım. Gündüz çekmek istedim. Bazı izleyicilerimiz diyor ya, abi gündüz gözüyle de görelim. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi dostlar, caminin ilk yapılmak istenen yeri, anlatılan yani dilden dile gelen rivayeti, şehir efsanesi şu ileride gördüğünüz, biraz sonra oraya da çıkacağız. Türk bayrağının oraya yapılıyor. Fakat ertesi gün geldiklerinde cami buraya geliyor. Temeli. Şu alttaki temel tahtaları. Tekrar alıyorlar, oraya götürüyorlar. Tekrar buraya geliyor. Bu 7-8 defa oluyor arkadaşlar. En sonunda diyorlar ki buraya bırakacağız. Şu gördüğünüz muazzam yapı dostlar 600 yıl, hatta daha eskiye dayanıyor. Satı Hoca buradan parçalar alıp bunu götürüp tahlil ettiriyor. Ve raporlarda 600 ve daha eskiye dayanan testler çıkıyor, karbon testleri. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biraz sonra oraya gideceğiz. Şu parmağımın ucuna dikkat ederseniz zaten bir yapı olduğu belli. Asar Kalesi. Asar Manastırı. Burada manastır varmış. Şimdi ben gece girmeyeceğim. Şöyle bir dışarıdan bu 600 yıllık camiyi şöyle bir dışarıdan görelim. İçine gece gireceğim. Zaman içerisinde tabi ahşaplar bakın çürüyor. İçini ben dolaştım, içini gördüm. Çatısını tadilat yapmak istiyorlar. Çatıda düz bir tahta var. Burası yüksek bir tepe, görüyorsunuz böyle. Her yerimiz bakın. Dağın tepesindeyiz. Biraz sonra dağı göreceksiniz. Kiremit koyuyorlar, durmuyor. Saç koyuyorlar, durmuyor. En sonunda böyle bir saç yapıyorlar çatıya. Camlara pimapen takıyorlar. Pimapenler durmuyor. En sonunda tekrar ahşabı geri koyuyorlar. Yani bu camiye ne koyarsanız koyun, cami ilk yapıldığındaki haliyle duruyor. Dediğim gibi köy halkı mümkün olduğu kadar buraya gelip cuma namazını kılmaya gayret ediyorlar. Tabi Satı Hoca şu an aldığım bilgilere göre yaşlandı. Yürüyerek gelemiyor. Sağlık problemleri var. İnşallah Rabbim izin verirse onu da bulacağım. Onunla da bizlere anlatılan, dilden dile dolaşan, hani burada onun 60-65 yaşındaki öğrencileriyle konuştum, sohbet ettim. Bu civardaki herkes burayı biliyor arkadaşlar. Asar Camii dediğiniz zaman, Asar Camii hikayesi dediğiniz zaman herkes biliyor. Zaten şu an yürüdüğüm yerlere, taşlara baktığınız zaman evet, burada bir zamanda yapı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, ben her zamanki gibi rampa çıktım. Şurada bir soluklanayım arkadaşlar. Keseceğim. Çok yürüdüm. Artık enerjim bitti. Şu aşağılara indim hep. Esas bulmak istediğim yeri bulmak için. Burada bir 2 dakika mola. Evet dostlar, biraz nefesimi düzelttim. Şu parmağımın ucunda gördüğünüz yerden yol geliyor. Şu ağacın öbür tarafında arabam var. O kulübemiz Asar Camii. Asar Camii önce buraya yapılıyor. Temeli buraya. Tahta temeller buraya. Bir geliyorlar ki aşağı inmiş.
Dedim, biraz evvel de söyledim, tekrarlamayayım. Bu 7 kez oluyor. En sonunda orada yapımı başlıyorlar. Tabii bu 600 yıl evvelsinden bir gelen hikaye. Buraya baktığınız zaman zaten şu bölge Asar Manastırı. Yani şu kayalık bölgelerde Asar Manastırı. Zaten yapıya baktığınız zaman arkadaşlar, kayaların ve taşların zamanında burada bir yapı olduğunu ve şu karşı kayalarda baktığınız zaman bir takım deliklerin, havalandırma deliklerinin ve giriş yerlerinin olduğunu görebilirsiniz. Benim buraya gelmekteki amacım aslında bu kalenin altında, o da şu aşağıdaki dere yatağından büyük bir mağaranın girişinin olduğu ve bu mağaraya girenin hiçbir şekilde çıkmadığı, çıkan bir iki kişinin de akli dengesini yitirdiği, içeride at seslerinin duyulduğu, gidebildiğiniz kadar gidebilen büyük bir mağara olduğu ve o mağarayı da atlıların koruduğu rivayet ediliyor. Giren, dört nala koşan atların seslerini duyuyor. Şimdi böyle baktığınız zaman şöyle yapıyı zaten görebiliyorsunuz. Burada zamanında bir yapı olduğu, bakın dağın başı arkadaşlar, manastırın, yani kalenin olduğu zaten kademe kademe zamanla olmuş. Şu yerlerdeki taşlara baktığınız zaman bunun altında zaten bir kale olduğunu taşların yapısından görebiliyoruz. Tabi burada da zaman içerisinde defineci arkadaşlarımız, defineci kabilelerimiz, onlar biliyorsunuz defineci kabileleri bazen mağaralarda, genelde mağaralarda çok oluyorlar. Böyle açık alanlarda da yaşayıp zengin olma hayaliyle çarpılıyorlar. Kazılar yapıyorlar. Sonra da işte değişik hikayeler anlatıyorlar. Gündüz gözüyle bakın. Bir tane köy şu parmağımın ucunda, çok uzakta bir köy. Bir köy de buradan gözükmüyor. Belki görebilirsiniz. Yine parmağımın ucunda bir iki tane çatıyı görebilirsiniz. Bayağı uzak. İşte bu köylünün, o köylünün, dağ köylünün yardımlarıyla ve Satı Hoca'nın büyük emeğiyle 52 yıldır bu camide cuma namazı kılınıyor. Gelelim yavaş yavaş hikayelere. Ama şöyle bir şey yapalım diyorum. Bu hikayeleri gece o atmosferi yaşayarak, o adrenalini alarak anlatmak istiyorum size. Çünkü bakın zaten şöyle baktığınız zaman kimse yok. Ve burası ciddi anlamda hikayeler olan, ciddi anlamda efsaneler olan ve birçok kişinin, burada yaşayan halkın hepsinin, kiminin evliya, kiminin ermiş, çeşitli varlıklar gördüğü rivayet edilen, özellikle de cami bölgesinde yaşanan, cami yolunda yaşanan çok ilginç, çok güzel hikayeler var. Bunları da dilim döndüğünce gece anlatacağım arkadaşlar size. Bir yere ayrılmayın. Yaklaşık bir 4-4,5 saatim var. Bir yere ayrılmayacağım. Burada oturacağım. Suyum var. Ama yemeğim yok. Olsun. Aç kalacağız. Gece bu atmosferi yaşamak istiyorum. Caminin içini dolaşacağız. O ahşabın, o 600 yıl evvelki yapının tadının, dokusunu alacağız. Dediğim gibi aşağılara indim ama maalesef bulduğum gibi diyeyim. Ama onu bu videoda yayınlayamayacağım çünkü tek başımayım. Tek başına da oraya gece girmek istemiyorum. Çünkü zaten girişte bile o atmosferi, adrenalin yaşıyorsunuz. Bir de buradan ciddi anlamda aşağı iniyorsunuz yürüyerek arkadaşlar. Bu bölgede biliyorsunuz Ilgaz Dağları, Kastamonu bölgesi, ciddi anlamda ayı popülasyonu çok fazla. Hava sıcak. Şimdilik şöyle yapalım. Şuraya inelim. Zaten toprak yapısına baktığınız zaman 600 yıldır yer değiştirdiği rivayet edilen, kimin yaptığı bilinmeyen, aslında en önemlisi de o Satı Hoca'nın günlüklerinde tuttuğu, her günü yazmış. 3 saat yürümüş, gelmiş, 3 saat gitmiş. Şu muhteşem güzellikteki bugünümüze gelen bu
600 yıllık caminin içinde dolaşacağız. Burada bir 25-30 dakika enerjiyi alacağız. Eski satıması ve 2 tane 3 tane çok değişik hikaye anlatacağım. Ondan sonra da inşallah kazasız belasız arabamıza binip gideceğiz. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Yatsı ezanını bekleyeceğiz. Yatsı namazından sonra tekrar buralarda dolaşacağız. Caminin içine bakacağız. Dokuya bakacağız. İnşallah Allah nasıl kısmetse hemen değil ama bulduğum, bayağı uğraştım. Yani şöyle göstereceğim. Şuralardan indim. Aşağılara. Şu aşağısı böyle ciddi. İnmek kolaydı arkadaşlar. Bayağı iniyorsunuz. Çıkması çok zor. Aşağıda bir dik kurumuş dere yatağı var. O dere yatağından böyle ilerlediğinizde büyük bir giriş var. Bu dağın altına giriyor. Orayı da inşallah çekeceğim. Şimdilik dediğim gibi videomuz devam ediyor. Bir yere ayrılmayın çünkü ciddi anlamda güzel hikayeler var. Ben inanıyorum bu akşam böyle bir enerji, bir şey hissedeceğiz burada arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Evet dostlar. Şöyle yapacağım. Yatsı ezanı okundu. Şimdi yavaş yavaş, gündüz zaten gördünüz. Şöyle etrafıma bakacağım. Dediğim gibi burada ayı popülasyonu çok fazla. Şöyle etrafımıza bakalım. Gerçi arabam şurada. Ama şuraya doğru gideceğiz. Tabi gecenin sesi her zaman insanı ürpertir. Bir de burası dediğim gibi hikayeleriyle çok farklı hikayeler olan bir yer. Şimdi yine gece bu atmosferi sizlere yaşatarak Asar Camii'nde yaşanan hikayeleri dilim döndürünce sizlere anlatarak dolaşacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Etrafı dinleye gideceğiz. Videonun başında da söylediğim gibi şurası 3 tane köyün birleşerek yaptığı bir buraya gelen insanlara, Cuma'ya gelen insanlara çay vermek için yer. Şu an bilmiyorum, seste de belli oluyor mu? Aşırı bir yankı var. Yankılanma var. Caminin videonun başında da anlattığım gibi hikayesi şu. Yani oraya, o bayrağın oraya yapılıyor, buraya geliyor. Satı Hoca 51-52 sene evvel buraya geldi. Geliyor, tesadüf eseri burayı buluyor. Yeğeniyle buluyor. Temizliyorlar falan içeriği. Diyorlar ki hani acaba buraya, bu dağın başına kim yapmıştır? Şurada bir şey parlıyor. Tabela, yol tabi. O bakın, ışığı tuttuğum yerde, bilmiyorum gözüküyor mu ama ışığı tuttuğum yerde bir yol tabelası var. Yol zaten. Geliyor. Şimdi bu videoda çok konuşuyorum diye kızacaklar bana. İşte böyle gergin ortamlarda dostlar konuşarak rahatlıyorum. Şimdi atmosfer çok değişik. Tabi bunları inşallah dediğim gibi, videonun başında da dediğim gibi Satı Hoca'yla kendi ağzından dinleyeceğiz. Çünkü günlükleri var. Onunla da inşallah bir röportaj yapma şansım olacak. Ve o röportajı da inşallah Zihin Atlası programında yayınlayacağım. Şurada durmak istiyorum. Zaten gündüz gördüğünüz şu ışığı tuttuğum yerde Türk bayrağı var. Tekrar oraya çıkalım mı? Çıkalım. Çıkarız. Temizliyorlar. Mesela ilk duyan hikaye arkadaşlar. Şöyle etrafı göstererek biraz da hikayeden bahsedeyim size. Kuzeniyle beraber gelip bu yapıyı bulup tabii temizliyorlar. Sonra işte bir cuma vakti, fakat cemaat yok tabii, bilinmiyor caminin burada olduğu. Diyorlar ki işte o sırada kapıdan çıktıklarında dışarıda sakallı bir beyaz sakallı bir amcanın durduğunu görüyorlar. Selam veriyorlar, hoş geldin diyorlar. Amca soruyor, cemaat olarak kaç kişisiniz diyor. Satı Hoca da cevap veriyor, 2 kişiyiz diyor. Ama diyor cuma namazı diyor 2 kişiyle kılınmaz diyor. Ondan sonra
İşte diyor hani şimdi diyor normalde diyor aslında diyor buraya diyor geliyorlardı diyor ama diyor şimdi ismini hatırlamadığım bir köy var. O köye diyor cami yapıldı diyor. Cami yapılınca diyor bir de diyor pazarı var diyor. Cuma günleri pazar kuruluyor diyor. O pazar olduğu için diyor insanlar hem pazara gidip ihtiyaçlarını görüyorlar hem de işte gelmiyorlar diyor. Sonra o amca şey diyor. Diyor ki ama diyor 2 kişiyle diyor. Cemaat diyor kaç kişi diyor. Satı Hoca diyor ki 2 kişiyiz diyor. 2 kişiyle diyor cuma namazı olmaz diyor. Ondan sonra bakıyorlar belli bir müddet sonra amca tekrar soruyor. Diyor ki cemaat kaç kişi diyor. O diyor ki Satı Hoca 2 kişi diyor. Hayır diyor. Şu diyor dağlar ve dağların arkası Karadeniz. Cemaat şu an oralara kadar taşıyor diyor. Yaşlı amca yürümeye başlıyor. Rivayete göre tabi bunları inşallah Satı Hoca'dan da dinlemeyi nasip edecek Allah. Çünkü yaşayan o. Bu tamamen bu yöredeki halkın öğrencilerinin anlattığı. Şu yoldan, ışığı tutuyor yoldan yürüyor. Şu ileride bir mezarlık var. O mezarlığın oraya geldiği zaman havalanıyor. Satı Hoca işte o zaman o amcanın bir ermiş olduğunu anlıyor. Ve o gün diyor ki Allah'ım diyor bu camiyi diyor her cuma diyor cemaatsiz bırakma diyor. İşte o günden sonra cemaat 50-60 kişi 70 kişi oluyor. İşte azalıyor. Satı Hoca her cuma her gün 3 saat yürüye buraya gelip camiye bakıyor. Bakın şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Videonun başında da anlattım. Bu tahtalar arkadaşlar göreceksiniz 600 yıl ve daha geçmişine ait. Bunu da buralardan parça alınıp laboratuvarda test ediliyor. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bakın giriş kapısı gördüğünüz gibi çok alçaktır. Bu bazı yorumlarda şöyle sanılıyor. Hani o dönemde insanlar Bismillahirrahmanirrahim şöyle eğilerek giriyorsunuz. Selamünaleyküm. O dönemde insanlar küçük boylu falan diye düşünülüyor. Hayır. Bu edepten kaynaklanan bir şey. Yani edep eğilerek huzura geldiğinizde size eğilerek girmeyi ifade ediyor. Bakın. Mesela bu tahta kapı kilitlemişler. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabi camilerde herhangi bir ahşap olduğu için çok ses geliyor. Camilerde herhangi bir kapı sürtüyor. Paranormal olay beklemek doğru değildir diye düşünüyorum ama şurada böyle şu neymiş? Bu herhalde. Mesela bakın şu kütük 600 yıllık arkadaşlar. Şunlar, şu taşıyıcılar 600 yıllık. Tabi zaman içerisinde şu merdivenler sanırım yeni yapılıyor. Şu dikmeler yeni yapılıyor. Ama şunlara baktığınız zaman zaten şu taşıyıcı ağaçların çok eski olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet. Tekrar bakın yine eğilerek giriyoruz. Çünkü huzura giriyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. İşte ne kadar güzel bir huzur. Şimdi biraz sonra bir başka hikayede anlatacağım. Bakın burada her cuma günleri 5, 6, 10 az bir cemaat oluyor ama üst katta mesela bakın şu tabi insan tedirgin oluyor arkadaşlar. Yani bakın şunlar şu tahtalara bile baktığınız zaman arkadaşlar bakın ne kadar eski olduğunu hani tabi gözün pikselleriyle değil şöyle yakın çekim.
ne kadar eski olduğunu göreceksiniz. Bir ara şöyle yapalım. Üst katı da var tabi. Mesela bu camlara pimapen camlar takıyorlar. Durmuyor. Çatıya kiremit koyuyorlar, durmuyor. Bakın sobasıyla 650 yıllık, 600 yıllık bir cami. Kim tarafından yapılmış, niye yapılmış bilinmiyor. Ama şu bir gerçek, 51-52 senedir Satı Hoca burada her cuma namaz kıldırıyor. Ses dinleyeceğim. Şurada bir ara şey diye duymuştum. Hani Satı Hoca günlüklerini burada bırakıyor diye duymuştum ama her gün günlük tutmuş arkadaşlar. Her gün. Arkasındaki kapak mı acaba? Yok. Şu arkada bir şey var gibi. Uhu diye bir şey var. Yani çok enteresan. Şimdi şey yapacağım, bakın. Şunlar acaba niye yapılmış? Şöyle yapalım. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Kim tarafından yapılır bilmiyorum. 600 yıllık. Mesela bakın ağaçlar tabi ister istemez bir süre var. Hafif çürümeler olmaya başlamış buralarda. Ama sağlamlığa bakın. Tabi dönem içerisinde ama mesela buralara hiçbir uygulama koymamışlar. Şöyle bir şey gördüm ama emin olmadan da şöyle bilmiyorum. Şunu mu acaba? Evet. Üst kata bir çıkacağım. İşte arkadaşlar bu bakın kapıların küçük olması camiye girerken edep. Yani huzura eğilerek girilmek için yapılmış özellikle. Yani boy kısalığından falan değil. Kapının aksında bir şey var benim. Tık tık yapıyorsa. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yerlerde de hep şöyle şu tarafa bakmak istiyorum. Bak burası mesela ya o kadar sağlam ki bakın 138 kiloyum. Buradaki kilo verdim. Bakın burası bu mesela sanırım sözde minare yapmışlar. Oraya çıkmak için ama kullanılmıyor. Elektrik parası var ama arkadaşlar maalesef elektrik yok. Yani çok müracaat etmelerine rağmen Satı Hoca'nın buraya elektrik çekmiyorlar. Çünkü dağ başı biliyorsunuz Ilgaz Dağları, çam ormanları elektrik yangın çıkartabilir ihtimaliyle elektriği çekmiyorlar. Şuralarda ıvır zıvır şeyler var. Şöyle baktığımız zaman burada da bir şey atmışlar. Burası sanırım o dönem
Yine bakın. Normalde benim boyum şurada. Ne yapıyorum? Huzura eğilerek gidiyoruz. Bakın. Evet, sağlam. Gayet sağlam. Ciddi anlamda sağlam yapılmış. Yani burada yine eğilerek duruyoruz. Bakın şuraya kadar geldiğinizde gayet sizi taşıyabiliyor. Tabii çatırdamalar oluyor. Bu da normal. Doğal. Yani şimdi birçoğunuz abi sen de karar ver. Bir mağaralara giriyorsun. Ama şimdi ben burada işte videonun başında da bahsettiğim gibi evet mağaralara girmeyi seviyorum. Burada biraz duracağım arkadaşlar. Biraz şöyle yapayım diyorum. Sohbet edeyim sizle. Evet yani mağaraları seviyorum. Yer altını seviyorum. Yer altında dolaşmayı seviyorum. Ama böyle dolaşırken ki şey işte dedim ya ben buraya geldiğimde aslında gündüz de gösterdiğim bunun önündeki Asar Kalesi. Birçoğu onu bilmez. Baktığınız zaman taş yapısına oranın eski bir kale olduğunu. Şimdi mesela biraz sonra aşağı indiğimde tekrar bir hikaye anlatacağım. Böyle yerleri de seviyorum. Yani düşünün 51-52 sene Satı Hoca buraya bütün gücüyle saatlerce yürüyerek gelmiş gitmiş ve emek vermiş. Buraya sahip çıkmış. Bazı cumalar 5, bazı cumalar 6, bazı cumalar 50-60 kişi olmuş. Köylünün yardımıyla kendi bütçesiyle hep şunu dua etmiş. Allah'ım bu camiyi cemaatsiz bırakma. Dağın başı arkadaşlar. Hani gündüz yüzüyle gördünüz bilmiyorum ama bir gün Kastamonu, Bartın taraflarına, Kastamonu sınırına gelirseniz Asar Camii'ne buraya gelin görün. Muhteşem bir yer. Şimdi yine şöyle yapalım. Nasıl bana bir huzur verdi. Onu diyeceğim. Sözüm hep yarım kalıyor. İşte şey diyebilirsiniz abi hani ya bir mağaralardasın işte bir terk edilmiş köy. Arkadaşlar Ziyaretçiler kanalının konsepti ne? Gizemleri araştırmak, bilinmeyenleri göstermek. Şimdi ben mesela buraya geldiğimde şunlara da bakayım. Kur'an-ı Kerimler eski. Buraya geldiğimde baktım internette video yok. Çok az bilgi var. Dedim ki niye? Böyle muazzam bir tarih. Neden böyle bir az bilgi olur? Yani bu ciddi anlamda gizemlerle dolu bir bilgi. Döneminde tekrar bu da anlatılan hikayelerden bir tanesi kafamı vurmak için. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle son bir defa bakalım. Şu arka fenerimi de yakacağım ben. Şöyle yine bakalım. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Şunu da kapatacağım. Şunu cebime koyup bak fener kendi kendine yandı ha. Çok enteresan. Böyle fenerler bazen kendi kendine yanıyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şunu kısayım. Şöyle mor ışıklı bir tarama yapacağım arkadaşlar. Oy Allah belanı vermesin. Yok ben vazgeçtim. Işığı açacağım. Mor ışıkta bir şeylere bakayım dedim de olmazsa
Kameracığım şuradan altından bir şey vurdu. Şöyle kameraya ışık tutarsam şurada bir şey gördüm, ona bakacağım da. Evet, yanlış şüphelenmişim. Çok karanlıkta da duramıyorum. Aslında şöyle bir şey yapsak mı ya? Bir adrenalin yükselmesi yapalım mı arkadaşlar? Yok, yapmayalım ya. Şeyimize bakalım. Yani dediğim gibi amacımız bilinmeyenleri, gizemleri çözmek. Şimdi dışarı çıkarken size bir hikaye daha anlatacağım. Şöyle ki zamanında, şimdi karşı taraf manastır. Şimdi göstereceğim orayı da size. Yavaş yavaş çıkalım. Edebimizle şöyle çıkalım. Kafamızı vurduk. Selamünaleyküm diyelim. Kapımızı kapatalım. Altında tabii boşluklar var. Altı boş. Kapımızı kilitleyelim. Fenerimizi açalım. Bunu da açalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o dönem namaz kılınıyormuş burada. Şu demin gösterdiğim gündüz şunu da şöyle tam çekelim arkadaşlar. Şöyle de şöyle de kilitleyelim. Cami muhteşem. Şöyle yürüyeceğim biraz. Zamanında arkadaşlar yine bu camide rivayettir bunlar. Namaz kılınıyor. Namaz kılınırken kapıya 2 tane asker nöbetçi dikiliyor. Fakat şu oraya doğru yürüyelim. Bu işte Asar Manastırı denilen ilk yapılması gereken, zaten günümüzde bu taş yapılardan gördünüz. Ve şu karşı kayalardan. Arada sırada böyle hızlı dönüşler yapıyorum çünkü arkamdan bir şey geliyormuş gibi akıl oyunlarıyla korkutuyorlar beni. Olabilir çünkü normal, bir de hani ben şeyden çok çekiniyorum. Ayı popülasyonu çok ciddidir arkadaşlar. Yani Kastamonu Gaz Dağları ciddidir. Neyse. Orada 2 tane kapıda, ışığı tuttuğum yerde asker nöbet tutuyor namaz kılınırken. Karşı manastırdan ateş ediliyor. Bir tane asker olduğu yere düşüyor, şehit düşüyor. Bir tanesi de yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra şehit düşüyor. Şimdi biraz sonra o şehit düşen askerlerin mezarlarını da göstereceğim. Ama zaten gündüz de gördük. Buranın yapısının mutlaka bir yaşam kale yapısı olduğunu. Zaten şu kayalarda, şimdi tabi göremiyorsunuz ama gündüz çekimlerinde net bir insan eli değdiği belli oluyor. Şu üstünde yürüdüğümüz toprağında bir kale kalıntısı olduğu çok bariz, net. Sağdan soldan önünden baktığınızda belli oluyor. Ve zaten hakim bir tepe. Her yeri görüyor. Bakın köyün bir tanesi ışıkları gözüküyor. İşte garip olan cami bu noktaya yapılmak isteniyor ama o noktaya gidiyor. Buraya da anlı şanlı Türk bayrağımızı çekiyorlar. Bunlar hep arkadaşlar Satı Hoca ve daha sonra Satı Hoca'ya yardım eden civardaki 3 köy halkı. Şimdi gündüz şuraya da gitmiştik. Gece şimdi tabii riskli, yalnız başına, ama biz her zaman riski seviyoruz.
şuraya da gitmiştik. Ben esas buraya gelmekteki amacım şuydu. Bakın şunu da göstereceğim. Sonra devam edeceğim. Burada zaten defineciler yine bir çalışma yapmışlar. İşte şehidin birinin rivayet edildiğine göre mezarı burası. Ama bizim muhteşem defineci kabilemiz, onlar biliyorsunuz her yerdeler. Burada zengin olma hayali bu şehidin düştüğü mezarını yıkıyorlar. Şurası zaten ışığı tuttuğum yer. Tabii karanlık, görüyor musunuz? Yukarılara çıkıyor. Burası dağ. Ben gündüz işte bunun altında bahsettim ya gündüz. Bu alt tarafta da bunun altına giren çok büyük bir mağaranın olduğu ve içeri girenin ciddi anlamda şöyle yapalım. Bir yandan size bakayım. Bir yandan önüme bakayım. Ciddi anlamda giren birkaç kişi var. O birkaç kişinin ciddi anlamda çıkamadığı ve çıkanların da tamamen şuurlarını kaybettikleri söyleniyor. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Tabi bir anda güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Satı Hoca'ya Allah razı olsun diyoruz. Köy halkına Allah razı olsun diyoruz ki buraları bir şekilde, oradan bayrağımızı bile dikmişler buraya. Allah razı olsun Satı Hocamızdan. Buraya sahip çıkmış, almış, kendi çabasıyla, kendi bütçesiyle parçalar götürmüş, onları analiz ettirmiş ve Asar Camii'ne sahip çıkmış. Tabii şimdi yaşının da verdiği sağlık problemlerinden dolayı çok gelemiyormuş. Onu da öğrendim. İnşallah dediğim gibi nasipse, bilmiyorum, istiyorum ama Satı Hoca'yla da bir hayırlısıyla bir röportaj yapacağız. Bu anlattıklarımı bir de ondan dinleyelim. Çok farklı şeyler var. O kadar çok hikaye var ki arkadaşlar. Gece buraya gelen, hani gelmeye çalışan herkes o kadar çok şey görüyor ki, o kadar çok paranormal olaylar yaşadıklarını anlatıyorlar ki, o yüzden gece buraya çok gelmeyi tercih etmiyorlar. Dediğim gibi biz ziyaretçiler olarak biliyorsunuz amacımız gizemleri araştırmak, gizemli yerleri, bilinmeyen yerleri. Belki bu videoyu izleyen 100 kişiden 50'si burayı biliyor ama 50'si bilmiyor. Ne mutlu ki bize o 50'ye buraları gösteriyoruz. Tabii şu an hani gece burada yalnız olmanın verdiği bu heyecanı, bu adrenalini de sizlere yaşatmaya çalışıyorum. Bu da güzel bir duygu. Yani dağın başındasınız. Ciddi anlamda hikayeleri olan bir yer. 600 yıllık bir yer. Bu ister istemez tabii ki sizi geriyor. İster istemez hissedebiliyorsunuz. Enerji var. Yani ben birçok videomda bir takım şeyleri söylemiyorum ama ormanlık bölge, dağ, aşağımız dere. Çok güzel bir yer. Şöyle yapalım yine. Şeyi de göstermek istiyorum. Yine şöyle arkamıza da bakalım. Şöyle yapalım. Görüntüleri bazen dalıyorum. Şurada bir ışık var, yok. Benim arabammış o. Tabii bakın, mesela şunu söyleyeceğim. Hani böyle bir yerdesiniz, bilmiyorum, ışık tuttuğum yerde mesela yaklaşık bir 200 metre ileride arabamı görüyorum. Onu görmek bile insanı rahatlatıyor. Gündüz zaten buraları gösterdim size. Burası dik, uçurum. Şuradan aşağılara indim arkadaşlar. Aşağıda dere var. Dere biraz kurumuş. O dereden yürüdüğünüzde şu bölgeye, yani buradan 809 metre altına, bu kalenin altına gelen bir tünel olduğu söyleniyor. Var. Çok şükür de bulduk. Ama tek başıma olduğum için girmedim. Şurada sanki bir bebek ağlama sesi duydum gibi. Ama sonra kuş olduğunu fark ettim. İşte böyle şeyler kafamı karıştırıyor. Yani dediğim gibi neyse, şöyle yürüyelim.
her şeyi göstereyim. Diğer askerin de rivayete göre mezarını, şehidin mezarını buraya gömüyorlar. Fakat bizim Cin kabilesi diyorum. Defineci kabilesi burayı da, hatta bakın taşlarını kırıp buradan aşağıya atıyorlar. Bakın bunlar mezarın taşları. Mezarı, ya şehit mezarına bile saygı yok. Ama öbür tarafta da Allah razı olsun Satı Hoca geliyor, bu dağın başındaki bu 600 yıldan fazla olan, kimin yaptığı bilinmeyen bu Asar Camii'ni sahip çıkıyor, cemaat topluyor ve buraya bakım yapıyor. Daha sonra tabii köy halkı da ona yardımcı oluyor. Biz de burayı işte çekmek oldu. Yavaş yavaş şu tarafa doğru yürüyelim. Yani şöyle yapalım. Dediğim gibi amacımız hep gizemleri, bilinmeyenleri göstermek. Ben böyle yürüyemiyorum çünkü gözlerim çok parlıyor. Ben şunu tutayım. Çok enteresan. Şuralarda bir şeyler var. Veyahut da rüzgar yanıltıyor. Yavaş yavaş çıkışa doğru gidelim. Şöyle bakalım son bir defa. Selamünaleyküm diyelim. Yavaş yavaş böyle yürüyelim. Yani orayı da buldum fakat yalnız olduğum için giremedim. Bir de muazzam, hani giden bir yer. Onu da inşallah bir daha bu bölgeye geleceğim. Çünkü burada bana katılacağını söyleyen arkadaş maalesef katılmadı. O katılsaydı girerdik onunla beraber. Şöyle yapalım. Şurada duralım. Şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım. Açalım böyle. Biz bize. Umarım şöyle yaptığımız zaman, şu an arkamı görmüyorum ya arkadaşlar. O kadar tehlikeli ki. Yani dediğim gibi dostlar, düzelteyim. Bu haftalık bu video böyle oldu. Ama güzeldi. Dediğim gibi o muazzam efsanesi ve hikayesi olan alttaki o mağarayı da çekeceğim inşallah, ama sanırım o herhalde bir 10 gün sonra falan bu bölgeye gelebilirim. Çünkü Kastamonu bölgesindeyim. Yanıma ya Kemal abi ya birisini almam lazım, ya Hüseyin abi, bir şekilde. Bu tip videolarda, yalnız olduğum videolarda çok konuşuyorum. Bulunduğum ortamın içindeki gerginlik ve atmosfer, konuştukça rahatlıyorum. Haklarınızı helal ediniz. Her hafta sizlere değişik yerler, değişik keşifler, görmediğiniz yerleri, tarihi gizemleri anlatmaya devam edeceğim. Bu hafta Asar Camii'nin gizemlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi ben gideceğim. Yolum çok uzun. Yine dağlık bölgeden gideceğim. Videoları çok kısa halinde beğenirseniz çok sevinirim. Etrafınızda böyle gizemli, değişik olaylar olan, efsaneler olan yerler varsa Ziyaretçiler34 Instagram adresimizden veya WhatsApp hattımızdan bizlere bildirirseniz sevinirim. Bir de arkadaşlar, bu aralar sanırım bildirimler gitmiyor. Lütfen bildirimlerinizi tekrar açıp kapatır mısınız? Yani birçok kişiden bildirimler gelmiyor diyorlar. Gitmek de istemiyorum, biliyor musunuz arkadaşlar? Hakikaten gitmek de istemiyorum. Gündüz gördüğünüz güzelliği değil mi? Gündüz güzel, ayrı güzel, gece ayrı güzel. Ama şu kötü, şu hakikaten gündüz de boş, gece de boş, kimse yok. Hani varlar da buranın bekçileri mutlaka var. Fazla uzatmayalım, yavaş yavaş gidelim. Her hafta yeni videolarla, Allah sağlık sıhhat verdiği sürece sizlerle olacağız. Selamünaleyküm dostlar.